Şöyle oldu. Önce bu dördünü birbirine birleştirdikten sonra şu aralarını kapatayım. Önce bu dördünü arkadaşlar birbirine bağlıyorum. Şunun içinden geçtim. Bakın. Sonra şuradaki boncuğun içine girdim. Bakın. Şuradan tekrar şöyle şuraya geçeyim. Boncuğun içine giremediğimiz durumlarda arkadaşlar kağıt boncukların içinden dolaşalım. Şöyle, çünkü oradaki boncuğun deliği herhalde dar. Giremedim oraya. O zaman ne yaparım? Ben de kağıt boncuğun içinden geçerim. Bu şekilde bu tarafa geçeceğiz. Arkadaşlar daha önce dediğim gibi kağıt çantalarım olsun, bu boncuklar olsun, bunların hepsi misinayla dikilir. Hatta benim ilk videom bundan herhalde 10 sene önceydi yanılmıyorsam. Orada da göstermişimdir. 5 milimlik genelde misina kullanılır. Kullanıyordum ben o zamanlar. Sonra işte dediğim gibi hastalıktan, şuydan, buydan yarım kalınca böyle elime geçen iplerle dikmeye başladım. Normalde yoksa bu iple falan dikilmez. Çünkü bakın aralarından mutlaka gözüküyor. Çirkin gözükür ipler. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu başa kadar geldim ve şu 4 tane çarkı birbirine diktim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Şimdi şurayı ve şurayı kapatacağım. Şu şekilde. Onu da kapatmak için ne yapıyorum? Şu boncuğun içine giriyorum. Ve arkadaşlar şöyle yine şu boncuğun içinden döneceğim. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Şuraya kadar geldim. Şöyle ve buradan şöyle yukarıya çıktım. Maksat şunu dikmek. Şöyle geldim. Buradan buraya. Bakın arkadaşlar burası dikildi. Gördünüz mü? Şimdi şu arayı dikeceğim. Hemen boncuğun içine girdim. Boncuğun içine girilmiyor. Çünkü boncuk yine dar galiba. Şöyle arkadaşlar. Şuradan geri döneceğim. Şuradan şöyle geri döndüm. Bak. Ben bu tarafa geçtim. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi şurası kaldı. Burayı da tutturayım.
Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Şöyle bu kısımlar tuttu. Şimdi burada şöyle yapacağız. Şimdi bakın arkadaşlar, çantayı şu şekilde yapacağız. Şimdi şu en üst birinci sıra, şu ortayı arkadaşlar dikerken sadece bakın şu dörtlü sırayı dikerken bir tarafının şu aralarını kapattım. Şurayı ve şurayı. Yani motiflerin arasını, şu araları, şurada 3 tanesini kapattım. Üst katı. Şurayı kapatmadım. Burayı kapatmamamın sebebi arkadaşlar, bunu yerleştirirken şu şekilde yerleşecek. Bak. Yani şuradaki düz hat şuraya denk gelecek. Mesela alt katı yaparken de yine bu kısmını diktim. Alt kısımlarını kapattım, şuralarını. Şu kısımlar açık kaldı ve bu kısımlarda arkadaşlar şu şekilde birleşecek. Görüyor musunuz? Ben bunların hem dikilmiş halini göstereceğim size, hem böyle yarım olaraktan resimlerini çekeceğim. Videomun içinde paylaşacağım. Ona göre hareket edersiniz. Bir de arkadaşlar şöyle sap yaptım. Şöyle sap yaptım. Sapı da şu şekilde, bunun da resmini paylaşacağım. Sapı da şu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Bakın. Şu üst katı çantanın şöyle, şununla şunu buraya dikeceğim. Şuraya. Şunu da buraya dikeceğim. Çanta sapı da bu olacak arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde olacak. Dediğim gibi arkadaşlar, mutlaka misina kullanın. Ben dediğim gibi size sadece anlatmak için bunu yapıyorum. Ben de bir görsel olarak güzel olsun isterim, elbette isterim, ama elimde malzeme olmadığı için ve sağlığım el vermediği için ben bazı şeyleri yapamıyorum. Ancak bu kadar yapabiliyorum. Ona göre siz bunu mümkün olduğu kadar misinayla dikin. Yoksa bakın buralarda gördüğünüz gibi ipler sırıtır. Çarkları diktim. Şu birinci sıra, şu şöyle orta ikinci sıra, ikinci sıra beşli. Şu da üçüncü sıra. Bu da dörtlü oluyor. Şimdi bunları birleştirmeye geldim. Arkadaşlar ipim burada. Buradan şöyle şu alt kata iniyorum. Şunu dikeceğim önce. Yani birinci sıraya şu ikinci sırayı ekleyeceğim. Arkadaşlar şu şekilde birleştiriyorum. Şimdi ip burada, şunu, şu ucu şuraya tutturuyorum. Ve bakın şuradaki mesafe şuraya denk gelecek. Şu şuraya denk gelecek. Şimdi buradan şöyle, hatta şu boncuğun içinden girebilirsem, boncuğun içinden gireyim. Girdim. Bakın buraya girdim. Buradan şöyle bir döneyim. Daha sağlıklı olur. Daha sağlıklı olur şuradan dönmem. Arkadaşlar şu aşağıya ineyim. Şöyle buradan şöyle yukarıya çıkayım. Bakın gördünüz mü? Buradan şöyle şu boncuğun içinden bu tarafa geçiyorum. Bakın. Bakın şu uç tuttu. Gördünüz mü arkadaşlar? Şuraya geldim. Bakın dikkat ettiyseniz şurada kağıt yok. Boncuk yok. Ne yapıyorum? Bunu bu şekilde diktiğim zaman şu aradaki boşluğu bu kapatıyor. Hemen şuradan aşağıya iniyorum. Buradan bu tarafa geçiyorum. Şöyle.
tuttu. Buradan tekrar yukarıya çıkıyorum. Şöyle. Ve şöyle bakın, şu araba, şu fark görüyor musunuz? Şurayı kapatıyor. Arkadaşlar bunların resimlerini ben böyle ok işaretleri koyarak çektim ve videonun içinde paylaştım. Oradan da hangi köşenin hangi köşeye denk geleceğini rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi bu buraya tutsun. Şöyle alayım şuradan, yukarıya çıkayım. Buradan aşağıya ineyim. Şöyle. Ve ne yapıyorum? Bunu şuradan alıp boncuğun içinden, kağıt boncuğun içinden bu tarafa geçiyorum. Bakın, gördünüz mü arkadaşlar? Bir anda hepsi üçü birbirini tuttu. Şöyle. Tekrar şu boncuğun içine giriyorum. Zor da olsa geçtik. Ve yine bu boncuğun içinden bu tarafa geçiyorum. Evet. Şöyle arkadaşlar, burayı bu şekilde böyle şu vaziyette dikeceğim. Bura bittikten sonra arkadaşlar şunu buraya dikeceğim. Ve bundan sonra da arkadaşlar şu aralara da şu şekilde kenarlarını kapatacağım. Şöyle ve şöyle. Ve bu tarafta da aynı şekilde kenarlarını da dikeceğim. Ve sonra bu bittikten sonra arkadaşlar şu sapımı da yerleştireceğim. Ve çantanın sadece körüğünü birleştirmek kalacak. Bakın, çantanın dikilmiş hali burada. Sapları buradan yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar şu kısımlardan da şöyle ön ve arkayı diktikten sonra şu kısımlardan da şöyle birleştirerek körük oluşturacağım. Yani ekstradan bir körük yapmıyorum. Körük arkadaşlar şu şekilde. Önce bunu dikeceğim, öbür tarafı dikeceğim. Şu şekilde bütün körükleri de bu şekilde iki çantanın ön ve arkasını bu şekilde birbirine birleştireceğim. Arkadaşlar bakın, çantayı diktim bitti. Körük kısmını şu şekilde yaptım arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde. Şöyle iki motifin arasına merdiven gibi döşedim. Bu şekilde şöyle körük diktim. Bu şekilde oldu çantam. Arkadaşlar isterseniz bunun içine siz astar yapabilirsiniz. İsterseniz böyle düz olarak da kullanabilirsiniz. Ben içine bunu bir siyah renkli astar yapmayı düşünüyorum. Motifin kendini göstermesini istiyorum. Boncuk çanta ile ilgili videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.